Ultimates ekibi Maker'ın konseyinden kaçarak dünyayı kendi zaman çizelgelerinden kurtarmak için 18 aylık bir direniş başlatır. Wasp, Giant Man, kozmik güçlere sahip Amerika, Canavar Adası'nın koruyucusu She-Hulk ve yeni Hawkeye'in de katılımıyla ağlarını genişletip güçlenirler. Aynı esnada Doom, yani Reed Richards, kaybettiği fantastik dörtlüyü geri getirmek umuduyla gizlice tehlikeli kozmik deneyler yürütür. Ancak ekibin bu ilerlemesinden rahatsız olan Hulk, sahte bir hapishane istihbaratıyla Ultimates'ı ölümcül bir pusuya düşürür. Çıkan vahşi savaşta ekip ağır bir bozguna uğrar. LeJory sağ elini kaybeder ve Hulk, Tony Stark'ı zırhının içinde ezerek öldürür. Doom sağ kalanları son anda kurtarmaya başarsa da Tony'nin ölümüyle sarsılan ekibin dünyayı kurtarmak için sadece 12 ayı kalmıştır. Eğer abone olduysanız, yemeğinizi aldıysanız hikayeye devam ediyoruz. Tony Stark'ın görünürdeki ölümünün ardından Ultimates ekibi liderlerinin kaybıyla başa çıkmaya çalışır. Stark Kulesi saldırısının 1. yıl dönümünde peder Matt Murdock Stark Kulesi anıtında Ultimate ağının saldırıdan haksız yere sorumlu tutulduğu bir konuşma yapar. Murdock yalanlara inansa da Ultimates için sevgi ve bağışlanma diler. Steve ve Jim 1940'larda sıkça gittikleri bir bara uğrarlar. Takımlarının durumunu tartışırlar ve onlara rehberlik edecek yeni bir lidere, özellikle de Steve'e ihtiyaçları olduğunu konuşurlar. Hank ve Janet Murdock'ın konuşmasına katılırlar. Çift süper kahramanlar olarak sorumluluklarının ağırlığını hisseder ve Hank eylemlerinin doğrudan veya dolaylı olarak daha fazla masum insanın ölmesine neden olduğuna dair korkularını dile getirir. Hawkeye silahların gizli savaşları için yukarı ve aşağı krallıklara gönderildiği bir Oscorp savunma deposuna sızar. Kanunsuz kahraman güvenlik görevlilerini ve yükleyicileri bağışlarken silahları ve tüm binayı yok eder. Guatemala'da bir öğrenci protesto hareketi ülkelerinde demokrasinin yeniden tesis edilmesi için bir talepte bulunur. Ancak talepleri zırhlı çevik kuvvet polislerinin şiddetli tepkisiyle karşılaşır. Bu şiddet güçlerini kullanarak polislerin yüksek teknoloji zırhlarını eriten ve onları zırhlarının içine hapseden Amerika'nın ortaya çıkmasıyla durur. Ardından Amerika protestocularla konuşur. Onlara var olduğuna veya var olabileceğine inandığı daha iyi bir dünyadan ve Ultimates'ın amacından bahseder. Protestocuları tutuklanmaktan kurtarmak için evlerine ışınlamadan hemen önce oradan ayrılır. Sif ve Thor Yüce Baba Loki'ye karşı bir isyan başlatmak amacıyla 9 diyarda bir ordu toplamak için Yggdrasil'e seyahat ederler. Bu sırada Triskelyon'da LeJory kendisine evine ve halkının yanına ışınlanmasını talep ederken fiziksel olarak Doom'u hırpalar. Ancak Doom halkın hala onun adasını izlediğini ve büyük ihtimalle onu yakalayıp Ultimates hakkında her şeyi açığa çıkarmak için işkence edeceğini belirterek buna izin veremeyeceğini açıklar. LeJory üzüntüyle Doom'u yere bırakır ve artık halkından uzak durmanın onları güvende tutan tek şey olduğunu fark eder. Yine de Doom insanları kontrol etmek için halkın gözetim sistemini hackleyebileceği konusunda LeJory'ye güvence verir. Şimdilik sadece Maker'ın konseyine karşı savaşlarına devam edebilirler. Doom ve LeJory daha sonra Tony'nin komadaki bedenini tutan bir kapsüle bakarlar. Geriye 11 ay kalır. 1 Ocak 2025'te Doom uçan bir insansız hava aracı aracılığıyla Kaptan Amerika, Wasp, Giant Man, She-Hulk ve Human Torch'u Triskelyon'un Tachyon tespit dizilimi tarafından tespit edildikten sonra bu konuma gerçekleşecek olan zamansal bir olay için bir mısır tarlasına götürür. Zamansal olay Ultimates'ın karşısına 61. yüzyılın galaksinin koruyucuları tarafından yönetilen bir zaman makinesi olan gemi şeklinde çıkar. Koruyucular Star-Lord, Ultimate Nullifier, bilinçli köpek Cosmo Starstalker ve liderleri Kaptan Marvel'dan oluşur. Kayıp üyelerinden biri olan Amerika için tam olarak bu noktaya ve zamana gelirler. Özellikle Kaptan Marvel, Amerika'nın kırık bir geçmişten kurtarılmasını ister. Ancak Amerika'nın kafası karışıktır ve Marvel'ı şaşırtacak bir şekilde onları tanımaz. Kaptan Marvel, Rogers araya girip Marvel'a biraz agresif davrandığını söyleyene kadar Amerika'ya koruyucularla geçirdiği zamanı hatırlatmaya çalışır. Kaptan Marvel Rogers'a sinirlenir ve ona Omni bantlarıyla ateş ederek karşılık verir. Ultimate Marvel'ın saldırganlığını pek iyi karşılamaz ve Doom onların bu anlamsız dövüşünü bıkkınlıkla izlerken onlarla koruyucular arasında bir savaş başlar. Kaptan Marvel Amerika Chavez'e kim olduğunu hatırlatmaya devam etmeye çalışırken Ultimate ekibi kısa sürede koruyucular ve onların alışılmışın dışındaki güçleri karşısında tamamen yetersiz kaldıklarını fark eder.
Chavez koruyucuların arkadaşlarına zarar verdiğini söyleyerek itiraz ettiğinde Marvel, Ultimates ekibinin olması gerekenin acınası taklitleri olduğunu söyler ve Kozmo'ya Amerika'nın anılarını geri kazanmasına yardım etmesi için telepatik güçlerini kullanmasını emreder. Kozmo da bunu yapar ancak Amerika'nın zihninin onu esir alanlar tarafından ilkel psişik aletlerle kurcalandığını keşfedince şok olur. Chavez'in anıları geri getirilemez. Kozmo'nun Amerika'nın zihnine müdahale etmesi, onun öfkelenmesine ve Marvel'a saldırmasına sebep olur. Bu sırada Star-Lord Doom'un karşısına çıkar ve ona karışmamasını söyler. Doom'un kendisinin ve koruyucuların tanıdığı Doom olmadığını fark eder, ancak onda tanıdık ve aynı zamanda tehlikeli bir şeyler de sezer. Star-Lord daha sonra komadaki Tony Stark'ı fark eder ve ardından Reed Richards veya Tony'den birinin trilyonlarca kişinin anlatılamaz acılarından ve ölümlerinden sorumlu olacağını, diğerini ise her şeyi kurtarabileceğini hatırlatır. Kaptan Marvel anılarını onun zihniyle paylaşarak Amerika'nın hatırlamasını sağlamak için başka bir yol dener. Amerika 61. yüzyıldandır. Koruyucuların bir üyesidir ve Marvel'ın sevgilisidir. Bu gelecekteki ortam 250 bin üyeden oluşan koruyucular tarafından korunan, üzerinde yaşanılan 400 milyon dünyanın bulunduğu bir ütopyadır. Koruyucular kendileri tarafından Unmaker olarak da bilinen, Maker'ın zamansal entrikaları sebebiyle kendi zamanları çözülmeye başlayana kadar binlerce yıl boyunca evreni aylık olarak kurtarırlar. Uzak geçmişte Maker'ı durduramayan koruyucular, kendi zaman dilimlerinin tamamını içeren bir yüzyıl gemisine pilotluk yaparak gerçekliğin yeniden yazılmasından sağ çıkmaya ve evrenler arasındaki bilgi alanı olan Superflow'a kaçmaya çalışırlar. Yani anlayacağınız Maker işlerin bayağı zorlaşmasına sebep olmuş. Ancak koruyucular deli, zeki bir Fatih ve onun klonlarından oluşan süper asker ordusuyla karşılaşırlar. En güçlü üyeleri gerçekliğin bütünlüğünü yeterince uzun süre korumaya çalışırken koruyucular Fatih'in ordusuyla çatışmaya giderler. Ama her şey boşunadır. 61. yüzyıl çöker ve bu da Kaptan Marvel'ı yeniden yazılan zaman dilimlerine dönmek için 100 yıl gemisine pilotluk yapmaya zorlar. Sonuç olarak 100 yıl gemisi düşer, sayısız cana mal olur ve hayatta kalan birkaç koruyucuyu, Amerika dahil, ışık hızında zaman akışı boyunca fırlatır. Koruyucular farklı zaman dilimlerine dağılırlar. Kaptan Marvel tarih öncesi geçmişe iner ve tüm imkansızlıklara rağmen taş devri aletlerini kullanarak 61. yüzyılın kırık parçalarından koruyucuların gemisi Apokatastasis'i inşa eder ve diğer koruyucuları aramaya başlar. Koruyucular kayıp Amerika için tam olarak 1 Ocak 2025'e gelirler. Çünkü Maker 1963'ten 2024'e kadar koruyucuların o döneme seyahat etmesini imkansız kılan sert bir zaman yaratmıştır. Amerika o döneme düşmüştür ve Kozmo onun kokusunu ancak 2025 yılı geldiğinde yakalayabilir. Marvel, koruyucular hayatta kalan tüm üyelerini topladıklarında Maker'ın yaptıklarını geri almanın ve haklı geleceklerini kurtarmanın bir yolunu bulacaklarını ayrıntılı olarak açıklar. Star-Lord, koruyucuların kendi şimdiki zamanlarının silinmediğinden emin olmak için yöntemleri olduğu konusunda Ultimates'a güvence verir. Amerika kim olduğunu öğrenmesine rağmen koruyuculara yeniden katılmaya hazır olmadığını söyleyerek Marvel'ı şaşkına çevirir. Dahası Ultimates'a yardım etmeye ve onların bugününü ve dünyasını Maker'dan kurtarmaya da kararlıdır. Kaptan Marvel inanmakta güçlük çeker ve koruyucular dünyanın geleceğini zaten bildikleri için Maker'a karşı kazanma şanslarının olmadığını Amerika'ya fark ettirmeye çalışır. Ancak Amerika yılmaz. Artık sevgilisini ikna edemeyeceğini fark eden Kaptan Marvel, Amerika Chavez'e ne zaman yardıma ihtiyacı olursa koruyucuları çağırabileceği zamansal bir işaret fişeği verdikten sonra kayıp olan diğer koruyucuları aramaya devam etmek üzere isteksizce ekibiyle birlikte ayrılır. Geriye 10 ay kalır. Şubat 2005'te Seagate hapishanesinde 15 yaşındaki Carl Lucas Luke Cage, kendisini temsil eden ve bir avukat olmayan bir adamdan bir yıldan müebbete kadar hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince şok olur. Temsilcisi normalde zorunlu 5 yıl hapis cezası alabilecekken bir yıl içinde erkenden çıkabileceği konusunda ona güvence vermeye çalışır. Ancak Luke, temsilcinin bile detaylarını bilmediği bir idari duruşmayla mahkum edildiği için neyden suçlu bulunduğunu bilmediğini belirterek itiraz eder. Ancak bir yıl sonra Luke, Seagate'de kalmaya devam eder ve gardiyanlar tarafından sürekli olarak fiziksel bir istismara maruz bırakılır. Bu süre zarfında Luke ağırlık kaldırarak vücudunu şekle sokmaya çalışır. 2010 yılına gelindiğinde Luke, ceza sistemi karşıtı literatür okumaya ilgi duyar.
2014'te gardiyanlar kendi hapishane çetesini kurduğu gerekçesiyle Luke'la yüzleşirler. Luke bunun bir okuma grubu olduğunu açıklamaya çalışır ancak gardiyanlar onu sorun çıkaran ve tehlikeli bir unsur olmakla suçlayarak vahşice coplarlar. Ocak 2024'te Luke, Tony Stark tarafından 6 ay gelecekten gönderilen bir Stark kutusunun ortaya çıkmasıyla uykusundan uyanır. Stark'ın kaydı Luke'un sahip olması gereken asıl hayatı açıklar ve ona dünyayı Maker'ın konseyinden kurtarma şansı verilir. Stark'ın iyonik katalizörü sayesinde Luke, insanüstü bir güç ve kırılmaz bir deri kazanır. Yeni güçleriyle Luke Cage bir isyan çıkarır ve mahkumlara hapishaneyi ele geçirmeleri için liderlik eder. Birkaç ay sonra Haziran ayında Iron Lad, Luke'u ziyaret eder ve ona Ultimates'a katılmasını teklif eder. Ancak Luke takılmayı, bunun yerine Maker'ın sistemlerini içeriden çökertme konusunda çok daha iyi işler yapabileceğini belirtir. Şubat 2025'te Luke, kendisini kar amaçlı hapishane alanı konusunda uzmanlaşmış bir Midas grubu hapishanesi olan Gordium infaz kurumuna transfer ettirir. Luke ve diğer mahkumların küresel vatandaşlıkları resmi olarak iptal edilir ve tesis içinde hiçbir hakları kalmaz. Beladan uzak durmak için gardiyanlara itaat etmeleri ve kurallara uymaları gerekir. Luke, mahkum arkadaşı Danny Raid'i arkadan bıçaklanmaktan kurtarır. Luke, Danny ile arkadaş olur ve onu ceza sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdiği okuma oturumuna davet eder. Kısa süre sonra Danny'yi ve bazı mahkumları bir hapishaneden kaçış planlamaya ikna eder. Gardiyanlar planlanan firarı hızla öğrenirler ve Luke'la yandaşlarını kurşuna dizerek idam edilmeleri için götürürler. Ancak gardiyanlar mermileri Luke'un üzerinde tek bir çizik veya iz bırakmadığı için yaptıkları talihsiz hatayı anlarlar. Buna karşılık Luke zincirlerinden kolayca ayrılır ve gardiyanlara saldırmaya başlar. Daha sonra tüm bunların Gordium'a girmeden önce diğer hapishanelerde zaten yaptığı gibi yeni bir ele geçirme eylemi düzenlemenin, yani Luke'un asıl planının bir parçası olduğu ortaya çıkar. Gordium'daki isyan 3. gününe girerken Lejory komadaki Tony Stark'la baş başa konuşur. She-Hulk'a dönüşümünün çok acı verici bir süreç olduğunu ve bunu halkını koruma sözü sayesinde atlatabildiğini anlatırken Tony'ye güçlü kalmasını söyler. İşte bu yüzden Tony'nin ölmesine izin veremeyeceğini, çünkü onun da kendisine ve halkına yardım edebilmek için bir söz verdiğini belirtir. Sözlerini bitirdikten sonra Lejory Tony'nin yanından ayrılır. Kısa bir süre sonra Tony gözlerini açar. Geriye 9 ay kalmıştır. Kaptan Amerika, Human Torch, Hawkeye, Wasp ve Giant Man'den oluşan Ultimates, Neo-Nazi kızıl kuru kafaların, yani Red Skulls'ın kalıcı evi ve karargahı olan Castletown'a bir sızma görevine gönderilir. Tony Stark komasından uyanır. Genç Stark'ın dinlenmesini isteyen Rogers'ın büyük endişesine rağmen ekibin operasyonlarını izlerken bedeni cerrahi müdahaleyle iyileştirilmeye devam eder. Kızıl kuru kafalar Nazi süper askeri Johann Schmidt'ten, yani namı diğer Kızıl Kuru Kafadan ilham alan ve 1970'lerin kanunsuz kahramana dönüşen New York polisi Frank Castle'ın, yani Punisher'ın taklitlerini ve logosunu benimseyen ayrılıkçı bir gruptur. Kimlik odaklı bir grup olan Kızıl Kuru Kafalar, görünüşte düzen karşıtı bir tutum sergiler ve temel olarak zayıf ve savunmasızları terörize etmeye odaklanır. Ailelerini, özellikle de çocuklarını canlı kalkan olarak yerleşkelerinde yaşattıkları için Kızıl Kuru Kafalar bugüne kadar Maker'ın konseyi ile Neo liderleri Stein ve Stark tarafından tasfiye edilmekten kurtulur. Ultimates ana binaya giden yolda Kızıl Kuru Kafa üyelerini ölümcül olmayan bir şekilde etkisiz hale getirerek Castletown'a gizlice sızarlar. İçeriye ulaştıklarında aradıkları şeyi bulurlar. Namor the Submariner'ın sergilenmek üzere monte edilmiş bedeni. Ekip kısa süre sonra kendilerini bekleyen ve genel olarak Kaptan Amerika ile işgalciler hakkında daha fazla şey bilen liderleri Yüce Kuru Kafa önderliğindeki kalabalık Kızıl Kuru Kafa üyeleriyle karşı karşıya kalır. Yüce Kuru Kafa, Namor'un orijinallik sertifikasına göre Atlantis Kralı'nın bir darbeyle devrildiğini, birçok eşi, müttefiki ve varisiyle birlikte Atlantis yasalarına göre idam edildiğini açıklar. Ancak Namor'un bedeni yeni acımasız rejim altında yaşayan ezilmiş Atlantisliler için kutsal bir alana dönüşür. Dahası Namor'un bedeni çürümez. Tapanları okyanusun mikroorganizmalarının onun bedenini yemeyi reddettiğine inanır ve bu nedenle Namor ölü olsa bile su altındaki her canlının haklı kralını tanıdığını düşünür. Atlantis'in yeni kralı bu durumdan pek hoşnut kalmaz ve Namor'un bedenini yüzeye sürgüne gönderir. Namor en sonunda ölü müttefik kahramanını bir asker toplama aracı kullanarak Yüce Kuru Kafa'nın selefinin eline geçer. Yüce Kuru Kafa bu durumu Namor'un asla çürümeyen bir balıktan başka bir şey olmadığı yorumuyla açıklar. Kuru Kafa açıklamasını bitirdikten sonra Ultimates, Kızıl Kuru Kafalara zahmetsizce saldırmaya başlar ve liderlerini geri çekilmeye zorlar.
Rogers hareketinin konseye karşı çıkmak için Ultimates'la birlikte çalışabileceğini mantıklı bir şekilde anlatmaya çalışan Yüce Kuru Kafa'nın peşine düşer. Fakat Rogers, Inhuman mültecileri katletmek gibi şiddetli ırkçı eylemleri sebebiyle kendisi ve ekibinin Kızıl Kuru Kafalarla asla çalışamayacağını belirterek bu teklifi reddeder. Yüce Kuru Kafa hareketin yanlışlarını kabul eder. Çünkü Kızıl Kuru Kafaların uğruna inanacakları ve ölecekleri bir şey vermek için bir düşmana, bir sembole ihtiyacı olduğunu iddia eder. Kendisine yardım etmesi için Stark kutusundan çıkan süper asker serumuyla güçlendirilmiş insanüstü takipçisi John Walker'ı çağırır. Ancak Walker kafasını ateşe veren Hammond tarafından hızla etkisiz hale getirilir. Rogers enerji silahının ateşini kaskına geri yansıtıp sağ gözüne zarar vererek Yüce Kuru Kafayı alt eder. Tony telsizle Kızıl Kuru Kafa içeriğini internetten sildiğini, ilgili tüm platformları çökerttiğini ve tüm gizli banka hesaplarını boşalttığını bildirir. Yenilgiye uğrayan Kuru Kafa üzerindeki bir düğmeye basarak kendini uzağa ışınlar. Kaçmadan hemen önce ses modülatörü hasar görmüş olan Yüce Kuru Kafa, Kaptan Amerika'ya kendisinin de ölmeyip farklı bir şekilde geri dönen bir sembol olması nedeniyle ona benzediğini söyler. Ve seni görmek güzeldi Steve der. Ultimate Namor'un bedenini kurtarır ve halkına geri dönerek zalim krallarına karşı bir devrime ilham vereceğini umarak onu denize defneder. Hammond görevlerinin sonrasını ve kendi iç dünyasını sorgular. 2024'te bir damage control deposunda uyanmadan önce sahip olduğu son anıların 1948'de Avenue A'da yürümek olduğunu hatırlar. Ölümünün detaylarının sistemden manuel olarak silinmiş olması onu rahatsız eder ve bu durum kendisini ve takım arkadaşlarını cevaplardan çok sorularla baş başa bırakır. Ancak kendisini ve Rogers'ı en çok sarsan şey Yüce Kuru Kafa'nın sesi ve Rogers'a söylediği o son sözler olur. Kuru Kafa'nın James Barnes yani namı değer Bucky olduğunu fark ederler. Geriye 8 ay kalır. Sif ve Thor zanaatkarların Kral Loki'nin hükümdarlığı altında aşırı çalıştırılan fabrika işçilerine dönüştürüldüğü cüceler diyarı ve onların ilahi sanayisi Nidavelir'e seyahat eder. Asgard'lı ikili sürekli didişen kardeşler Brock ve Eitril'i bulur ve onları Loki'ye karşı başlattıkları isyana katılmaya ikna eder. Kardeşler Loki'nin casuslarından kaçınmaları ve Asgard'a sızmaları için onlara görünmezlik sağlayan pelerinler verir. Asgard'a vardıklarında iktidara geldiğinden beri şişmanlayan, sürekli sarhoş gezen ve ahmaklaşan Kral Loki'yi tahtında otururken bulurlar. Bugünlerde eski düzenbaz tanrımız sindirilmiş ve dehşete düşmüş saray efradının önünde cüce yapımı şairlerin bal şarabından içerek bencilce destansı şiirler uydurur. Bu sırada hem müttefikleri hem de düşmanlarından oluşan söz konusu seyircileri sonsuza dek yaşlanmış bir halde gençliklerini geçici olarak geri kazanmak amacıyla Idun'un altın elmaları için yalvarır. Loki ayrıca Odin'in kesik başını tahtının hemen yanında sergiliyordur. Buz devleri de Asgard'ı işgal eder. Thor ve Sif 9 diyardaki yolculuklarına devam eder. Alfheim'da ışık elflerinin Hand tarafından sansürlü ve ilhamsız hikayeler yaratmaya zorlandığı görülür. Vanaheim'da Vanirleri isyanlarına katılmaya ikna etmeye çalışırlar. Ancak Loki onları ve diyarlarını rahat bıraktığı için Vanirler bu teklifi reddeder. Vanirlerin Loki ile savaşmaya isteksiz olmasından dolayı hüsrana uğrayan Thor ve Sif baş başa vakit geçirir. Zamanın çok hızlı akması sebebiyle Sif uyandığında Thor'un kaybolduğunu fark eder. Thor sonunda geri döner. Vücudu yanıklar içindedir ve etrafa ağır bir kükürt kokusu yayar. Sif nereye gittiğini ve ne yaptığını sorar. Thor'un Sif'e durumu açıklamasının ardından ikili Loki'ye karşı savaşlarına başlarlar. Thor Loki'nin dikkatini çekmek için Jotunheim'a sürpriz bir saldırı düzenler ve milyonlarca buz devini tek başına katleder. Thor'un saldırısıyla dikkati dağılan Loki, ana vatanı için Asgard'ı terk eder. Bu da Sif'in Valhalla'ya saldırmasına ve altın elmalarıyla birlikte Idun'u kurtarmasına olanak tanır. Idun'la birlikte Thor ve Sif gençliklerini geri kazanmaları için kendilerine altın elmalar verilen diğer Asgardlıları ve muhalifleri toplamaya başladıkları Niflheim'a saklanır. Bu sırada Loki 9 diyar boyunca baskısını pekiştirmek ve Vanirlere bir zamanlar tanınan özgürlükleri iptal etmek için güçlerini toplamadan önce bu saldırı yüzünden deliye döner. Ancak onun bu eylemleri birçok kişinin Thor ve Sif'in direnişinin büyüyen saflarına katılmasına sebep olur. Sif'le yakınlaşmasının ardından Thor'un her şeyi yakıp yıkma teklifini onaylayan ateş devi Surtur'la bir anlaşma yapmak üzere Muspelheim'a gittiği ortaya çıkar. Midgard yani dünya diyarında Tony Stark Immortus motorunu göğsüne yerleştirir. Daha sonra ekranda bir şey fark eder ve halkın ellerinde cansız yatan Ultimate ekibini gördüklerinde Doom'dan bunu açıklamasını talep eder. Geriye 7 ay kalır.
Nick Fury Ultimate Ağa'nın görünmeyen bir hainiyle konuşur ve bu hain ona Tony Stark'ın Triskellion'da Doom hakkında düzenlediği bir toplantı hakkında bilgi verir. Hulk'a yaptıkları önceki feci saldırıdan ders çıkardıkları için ağın sadece yarısıyla uzaktan iletişime geçilir. Tony ve Doom herkese Hulk ve onun ölümsüz silahlarının Ultimate'ı katlettiği görüntüleri izletir. Hepsi görüntülerde olanlara benzeyen kabuslar gördükleri için Hulk'a yapılan saldırıya katılanlar şok içinde kalır. Başlangıçta Doom açıklama yapmaya isteksizken Tony, Doom'un ona söylediğini açığa çıkarır. Immortus motorunu sinir sistemiyle birleştirdikten sonra Tony, motorun zamanda görmesini sağlaması sayesinde kaçırdığı olayları yakalamak için onu kullanır. Hulk'ın ellerinde yenildikleri güne dönüp baktığında Tony olayların iki versiyonunu görür. Biri Doom'un Ultimate'ı güvenli bir yere ışınladığını, diğeri ise Doom'un ışınlamadığını ve bu yüzden onların korkunç ölümlerine yol açtığını gösterir. Daha sonra Doom yoldaşlarını kurtarmak için çok geç kaldığını ve bu durumun onu erken müdahale etmek için Immortus motorunu kullanmaya zorladığını, ancak eylemlerinin kendi zaman çizelgelerindeki bir dallanmaya sebep olduğunu ve bazı Ultimate üyelerinin Hulk'la karşılaştıklarında diğer zaman çizelgesinde ne olduğunu hatırladığını açıklar. Bu durum Tony'nin Doom'u Immortus motorunu kullanarak anlaşmalarını bozmakla suçlamasına ve aynı zamanda gerçeği yeniden yazmak anlamına gelse ve Tony'nin ölümün eşiğine gelmesine mal olsa bile Ultimates'ı kurtarma niyetinin Fantastic Dörtlüğü geri getirme planları tarafından geciktirilip geciktirilmediğini sorgulamasına yol açar. Doom görevlerinin dünyayı düzeltmek olduğunu hatırlatarak eylemlerini savunur ve bunu ekibini kurtarmak için yaptığını söyler. Herkesi tam olarak kurtarabilmek adına kendisini zamandan silmekten dikkatle kaçınması gerektiği için zamanda geriye gitmenin kolay olmadığını ayrıntılı olarak anlatır. Sadece Tony'nin Hulk tarafından feci şekilde hırpalandığı ana varabilir. Doom dokunduğu her şeyin işleri sadece daha da kötüleştirdiğinden yakınarak duygusal olarak çöker. Artık Doom'un niyetini anlayan Tony ona her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermeye çalışır. Fakat Doom böyle olmadığını söyler. Herkese Maker'ın dönmeden önce zamana karşı yarıştıkları için Ultimate Ağa'nın hedeflerine ulaşmak adına yeterli ilerleme kaydetmediğini belirtir. Uzak gelecekten gelen galaksinin koruyucularının sağladığı bilgiler sayesinde Ultimate'ın düşmanına karşı kaybedeceği anlaşılır. Tony şehir açıldıktan sonra geleceği görmek için motoru kullanarak bunu daha da doğrular ve ekran sadece tamamen beyaz bir arka plan gösterir. Bu durum Doom'u geçmişi değiştirmenin ve gerçekliklerini yeniden yazmanın daha iyi bir dünya yaratmak için en iyi seçenek olduğuna ikna eder ve o bunu başarmak için kendi varlığını bile feda etmeye hazırdır. Tony ikna olmaz. Doom'a eylemlerinin daha kötü bir şeylere yol açabilecek, öngörülemez ve istenmeyen sonuçları olacağına dikkat çeker. Ancak zincirler içinde yaşayıp yaratıcının zaferinin kaçınılmazlığını beklemektense radikal eylem ve hayal gücü çağrısında bulunan Doom, Tony'nin uyarısından etkilenmez. Sonra Doom'u ve herkesi şaşırtacak şekilde Tony ve Steve Rogers Doom'la aynı fikirde olur. Steve ne Doom'un zaman akışını çevreleyen bariyeri kırma girişimlerinin ne de Tony'nin kahramanlar yaratmak için kullandığı köken kutularının başarılı olmaması sebebiyle ağın yöntemlerinin işe yaramadığına dair analizini yapar. Geleceğin uğursuz vizyonlarına ve potansiyel geçmişlere odaklanmak yerine Steve, Ultimate Ağa'na katılmak için daha fazla insan kazanmak ve gerçekliklerini kurtarmak amacıyla, bakış açılarını ve fikirlerini bir havuzda toplamak amacıyla Amerika ve Luke Cage'in eylemlerini takip etmelerini önerir. Herkes de Steve'in fikrine katılır ve Tony Ultimate 2.0'ı feshederek Ultimate 3.0'ı başlatır. Günümüzde Wasp, Triskellion'daki toplantıyı Fury'e açıklamayı bitirir. Hand direktörü de verdiği bilgiler için ona teşekkür eder. Ve Ultimate'ın işi nihayet bitirildiğinde kendisi ve kocası Hank'e af tanınacağını yeniden teyit eder. Aramızda artık 2 tane hain vardır. Geriye 6 ay kalır. Ultimate hikayesi tam gaz devam edecek. Bu sırada video önerilerinizi ve hikayeyle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala katılarak videolara önden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkürlerle kanala ve videolara da maddi destek de sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.